Kuzey Kıbrıs'taki her bir evdeki çeşmelerden akan suların aslında Torosların zirvesinden koptuğunu ve Akdeniz'in karanlık sularını aşarak adaya ulaştığını biliyor muydunuz? Bu gördüğünüz dünyada eşi benzeri olmayan Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi. Her şeyden önce bu eşsiz su hattının rotasını birlikte adım adım takip edelim. Çıkış noktamız Mersin Anamur Dragon Çayı üzerindeki Alaköprü Barajı. Bu barajda Toros Dağları'nın zirvelerinden gelen doğal kaynak suları depolanıyor. Barajda biriken su yaklaşık 23 kilometre uzunluğunda ve 1500 milimetre çapa sahip dev boru hatlarıyla Akdeniz kıyısındaki Anamuryum dengeleme deposuna ulaşıyor. Ardından kontrollü bir şekilde deniz geçişi boru hattına veriliyor. Tam burada devreye giren askılı sistemle Akdeniz'in 250 metre altından 80 kilometre boyunca karşı kıyıya taşınıyor. Deniz hattı üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına, Güzelyalı bölgesine varan su, terfi istasyonları aracılığıyla yaklaşık 3 kilometrelik kısa bir karasal hat üzerinden Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarılıyor. Su, ana depolama merkezi olarak burada toplanıyor. Geçitköy Barajı'ndan alınan sular Çamlıbel içme suyu arıtma tesislerinde arıtılıyor. Arıtılan ve ham olarak ayrılan sular Lefkoşa boru hattı, Girne boru hattı, Lefkoşa İskele Mausa boru hattı ve İskele Dipkarpaz boru hattı gibi geniş ana iletim kollarıyla nihayet adanın dört bir yanındaki evlere ve Mesarya Ovası gibi tarım arazilerine ulaşıyor. Peki harita üzerinde kusursuz bir çizgi gibi duran bu teknoloji harikası binbir zahmete rağmen neden inşa edildi? Kıbrıs'ı susuzlukla baş başa bırakan gizli el kimindi? Türkiye suyun içinde asılı duran devasa su köprüsünü nasıl inşa etti? Norveçli tekellerin oyunu nasıl bozuldu ve 2020 yılının karanlık bir gecesinde Akdeniz'in ortasındaki büyük felaket nasıl atlatıldı? Tüm bunları anlatacağız. Ama önce önemli bir anlaşma yapalım. Eğer siz de bu ve bunun gibi içerikleri kaçırmamak ve ilk izleyen olmak istiyorsanız şimdi abone ol butonuna basın ve bildirim zilini açın. Hazırsanız başka hiçbir yerde duyamayacağınız detaylarla Akdeniz'in 250 metre altında yer çekimine ve basınca meydan okuyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'nin derinliklerine iniyoruz. Bu hikayenin ardındaki kan, ter, gözyaşı ve asırlık uluslararası inatlaşmayı anlamak için filmi en başa sarmamız gerekiyor. Öncelikle Kıbrıs Adası, Akdeniz'in stratejik kalbi olmasının yanı sıra sanılanın aksine tatlı su kaynaklarından oldukça mahrum bir coğrafya. Çünkü ada yıllık ortalama 400 ila 500 milimetre yağış alan yarı kurak bir iklim kuşağında bulunuyor. Üstelik bu az miktardaki yağışın yaklaşık %80'i yüksek sıcaklıklar nedeniyle buharlaşıp atmosfere geri dönüyor. Tarih boyunca bu kısıtlı kaynaklar yüzünden ada halkı defalarca kez ekolojik krizlerle yüzleşti. Adanın su kaynağı, asıl can damarı aslında tam şu an gördüğünüz güneydeki Trodos Dağları. Normal şartlarda adadaki 38 ana derenin 10 tanesi doğrudan bu dağlardan besleniyor. Ancak işin rengi tam da burada değişiyor. Çünkü son 50 yıldır yaşanan susuzluk krizinin asıl sebebi olağan bir iklim krizinden çok daha fazlası. Asıl sebep su hırsızlığı. Bu hırsızlık 1974'e dayanıyor. Bu yıla kadar mesele sadece ekolojikken bu tarihteki köklü siyasi değişimler adanın fiziki olarak ikiye bölünmesine yol açtı. Su kaynaklarının yönetimi bile acımasız bir strateji aracına dönüştü. Olayların asıl tetikleyicisi Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis planıydı. 15 Temmuz 1974'te Yunan juntasının desteğiyle terör örgütü adada bir darbe yaptı. Türk toplumunun can güvenliği tehlikeye girince Türkiye 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Cenevre'deki müzakereler çökünce ikinci harekat geldi ve adanın bugünkü sınırları çizildi. İşte bu bölünmenin ardından Güney Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası alanda tek yasal temsilci sıfatını kullanarak kuzeye karşı acımasız bir izolasyon politikası başlattı. Trodos Dağları'ndan kuzeye akan nehirlerin önünü kesmek için arka arkaya barajlar inşa etti. Suların kuzeye ulaşmasını tamamen engelledi. Suyu kuzeye karşı bir ekonomik ve stratejik ambargo silahına dönüştürdü. 1974 öncesinde güneyin toplam su tutma kapasitesi 45 milyon metreküpken 2007 yılına kadar inşa edilen 40 dev barajla bu hacim tam 310 milyon metreküpe çıkarıldı. Kıbrıs'ın en uzun nehri Kanlıdere'nin suları 2002'de tamamlanan Tamassos Barajı ile büyük oranda güneyde hapsedildi. Suların kesilmesiyle deniz suyu kıyıdan kilometrelerce içeriye sızdı. Kuzeydeki kısıtlı tatlı su kaynakları aşırı tuzlanmayla zehirlendi. Hayatta kalabilmek için yeraltı sularına aşırı yüklenildi. 1989'a gelindiğinde Güzelyurt akiferi tam 28 milyon metreküp açık vermiş
Yeraltı su seviyesi deniz seviyesinin 50 metre altına kadar inmişti. Aslında Türkiye'den su getirme fikri 1960'lı yılların başında masaya konmuştu. Ancak dönemin Rum lideri Makaryos, Vanayı asla Türkiye'nin eline vermeyiz, böyle bir şey olamaz diyerek adayı büyük bir su krizine hapsetti. 1990'lara gelindiğinde Türkiye yavru vatandaki kardeşlerini yalnız bırakmamak için tekrar harekete geçti ve filmleri aratmayacak bir proje başlattı. Medusa balonları. Mersin'den alınan tatlı su 10.000 ila 40.000 metreküp kapasiteli devasa polimer balonlara dolduruluyor ve güçlü römorkörlerle Akdeniz'de yüzdürülerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştırılıyordu. Ancak Akdeniz hırçındı. 2 Aralık 1998'de dev bir balonda 50 metrelik bir yırtık açıldı. Tonlarca tatlı su saniyeler içinde tuzlu suya karıştı. Bu kahramanca denemek geçici çözümlerin yetmeyeceğini, çelik gibi sağlam bir su köprüsü kurulması gerektiğini kanıtlayan tarihi bir ders oldu. Gerçek çözümse asrın projesiyle gelecekti. Ancak proje sadece harç ve çelikten ibaret değildi. Temelinde derin bir insani fedakarlık yatıyordu. Mersin'deki Alaköprü Barajı için Akine, Ormancık, Sarıağaç ve Çaltıbükü köylerinin tamamen tahliye edilmesi gerekiyordu. 339 aile ata topraklarını ve anılarını Kuzey Kıbrıs Türk halkı için sular altında bırakmayı kabul etti. Böylece saniyelerle yarışılan inşaat safhası başladı. 7 Mart 2011 tarihindeki temel atma töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, müteahhit firmalardan canlı yayında söz alarak projenin kesin bitiş tarihini 7 Mart 2014 saat 13 olarak ilan etti. Bu sadece bir niyet beyanı değildi elbette. Proje tam da bu tarihte açılacaktı. O kadar. Türk mühendisleri ve işçileri bu ekstrem hedefi yakalayabilmek için çamur, fırtına ve dondurucu soğuk demeden vardiyalı sistemle gece gündüz aralıksız çalıştı. Adeta saatli bir bombanın geri sayımı gibi ilerleyen bu sürecin sonunda inanılmaz bir şey oldu. Türkiye tarafındaki Alaköprü Barajı taahhüt edildiği gibi tam saat 13'te, Kıbrıs tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı ise ondan tam 1 dakika önce saat 12.59'da tamamlandı. Mühendislik tarihine geçen bir irade gösterisi ortaya konmuştu. Biz böyle anlatırken kulağa kolay bir işmiş gibi geliyor olabilir. Ama işler hiç öyle olmadı. Barajlar bitti, inşa edildi de su hırçın Akdeniz'i nasıl geçecekti? Mühendislerin önündeki en zorlu düşman 1450 metre derinliğe ulaşan kanyonlar ve aktif heyelan alanlarıyla kaplı karanlık deniz tabanıydı. O derinlikte hidrostatik basınç 145 bar seviyesine çıkıyordu. Bu plastik boruları kağıt gibi anında ezip büzebilecek korkunç bir kuvvet demek. Tam bu noktada Türk mühendisler küresel literatüre giren ve dünyada bir ilk olan dahice bir tasarıma imza attı. Askıda deniz geçiş sistemi. Boru hattı deniz yüzeyinin 250 metre altında suyun içinde asılı duran bir köprü şeklinde inşa edildi. Neden 250 metre derseniz elbette bir sebebi var. Çünkü denizaltı rotalarından, fırtınalardan ve deniz trafiğinden tamamen arındırılmış en güvenli seviye burası. 134 dev çelik ankraj ve şamandıra sistemiyle tabana sabitlenen bu hat 125 yıllık yorulma ömrüyle bilimsel bir harika olarak kayıtlara geçti. Tahmin edersiniz ki iş sadece tasarımla bitmiyordu. Dış çapı 1600 mm olan yekpare 500 metrelik dev boruları kim üretecekti? Küresel tekel konumundaki Norveçli Piplife firması kapıyı çaldı ve projeye göz göre göre şantaj yaptı. Biz yılda ancak 14-15 kilometre üretebiliriz dediler. Ancak bu anlamsız uzun vakit projenin en az 5-6 yıl gecikmesi ve maliyetlerin fahiş oranda artması, yani projenin iptal olması demekti. Türkiye caydırılmak ve köşeye sıkıştırılmak isteniyordu. Ancak burada gidişatı değiştiren bir gelişme oldu. Tamamen yerli sermayeli Fırat Plastik masaya yumruğunu vurdu ve tüm bu boruları sadece 1 yıl içinde üreteceğiz dedi. Mersin Taşucu'nda 30 milyon dolarlık devasa bir mobil boru fabrikası kurdular. Ar-Ge'si ve tasarımı tamamen Türk mühendislere ait olan dünyanın en büyük ekstrüzyon makineleri geliştirildi. Her biri 183 ton ağırlığında 5 futbol sahası uzunluğundaki 160 dev boru üretildi. Norveçlilere atılan bu tarihi çalımla hem proje vakitlice gerçekleşti hem de maliyetler 50 milyon dolar düştü ve milli kazanç dışa çıkmamış oldu. Sonunda tarihi gün gelip çatmıştı. 17 Ekim 2015'te Anamur'da, 19 Ekim'de Geçitköy'de yapılan törenlerle su resmen adaya kavuştu. Ancak adanın güneyi için durum bambaşkaydı. Kuzey Kıbrıs bayram ederken adanın güneyinde derin bir kıskançlık ve kriz vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi kuraklık nedeniyle çaresiz kalmış, barajlar %25 seviyelerine inmiş, olağanüstü hali ilan edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anadolu'dan gelen suyu adil ve barışçıl bir şekilde paylaşalım teklifinde bulundu. Ancak Rum liderliği egemenlik haklarını bahane ederek bu insani teklifi elinin tersiyle itti.
Bunun yerine 1300 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'dan tankerlerle astronomik maliyetlerle su taşıma planları yaptılar. Ancak o plan da ellerinde patladı. Arıtma tesisleriyle Akdeniz'i tahrip edip Avrupa Birliği'nden ceza yediler. Bir yandan da kıskançlıkla trajikomik kararlar aldılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal edilen domatesleri Türk suyuyla sulandığı gerekçesiyle toplatılarak imha etmeye kalktılar. Sistemin sınandığı zamanlar da oldu elbette. Proje en büyük sınavını 8 Ocak 2020 gecesi saat 2'de verdi. Akdeniz'de beklenmedik bir kaza yaşandı. Sabitleme elemanı yerinden koptu. Boruların içindeki tatlı su deniz suyundan daha hafif olduğu için devasa bir pozitif kaldırma kuvveti oluştu. Bu kuvvet 500 metrelik dev boruları yerinden sökerek saniyeler içinde deniz yüzeyine fırlattı. Borular su üzerinde yüzmeye başladı. Rum basını anında yaygarayı kopardı. Proje bitti. Türkler yapamadı başlıklarıyla karalama kampanyaları başlatıldı. Ancak yetkililer derhal düğmeye bastı. Akdeniz'in ortasında adeta ikinci bir sualtı muharebesi başladı. Dev offshore inşaat gemileri bölgeye sevk edildi. 63 kilometre hıza ulaşan rüzgara ve 3,5 metrelik dalgalara rağmen 6 Ekim 2020'de yenilenen çok daha güçlü ankraj tasarımlarıyla su yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aktarıldı. Toparlayalım. Şimdilerde Türkiye'den gelen yıllık 75 milyon metreküp suyun yarısı içme suyuna, diğer yarısı ise tarıma tahsis edilmiş durumda. Kuruma tehlikesi yaşayan 18.730 dekarlık Güzelyurt Narenciye bahçeleri kurtuldu. Mesarya Ovası'nda 97.200 dekar tarım arazisi ilk kez modern sulama suyuna kavuştu. Adada sulanabilir tarım arazisi oranı %9'dan %74'e çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi devasa bir gelir artışı yaşadı. On binlerce kişiye istihdam sağlandı. Akdeniz'in 250 metre altındaki bu köprü, ambargolara, coğrafi imkansızlıklara ve diplomatik şantajlara karşı mühendislik ve keskin zeka ile verilmiş tarihi bir cevap olma konumunu hala koruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en hırçın sularından birinin altına kurulan bu sistem, küresel mühendislik tarihinde hak ettiği yeri buldu mu? Yorumlar kısmında buluşalım ve bu konuyu tartışalım. Bu dosya sizin için ufuk açıcı olduysa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bambaşka bir özgün içerikle sizlerle olacağız. O zamana kadar hoşça kalın.